İzlemeliyse kanalına hoş geldiniz. Bugün hayal kırıklığı yaratan 10 filmi sıralayacağız. Başlamadan önce İzlemeliyse kanalına like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. 10 numara Fantastic Four. 2005 yapımı film hala akıllarda. Beklentileri fazlasıyla karşıladı ve diğer filmleri de iyiydi. 2015 yapımı ise ilk filmi arattı. İzleyeni de biz bunu niye izledik diye sorgulattı. Filmdeki karakterlerin kim olduğunu tanıtamadılar. Hikayesini de iyi anlatamayıp bunun yerine direkt aksiyona girip izleyeni sıkan bir film ortaya çıkardılar. Aslında şöyle olabilirdi. Filmin hikayesine odaklanıp karakterleri de iyi tanıtabilselerdi eğer, film kendini tekrar etmezdi. Filmin bütçesi 122 milyon dolar, filmin hasılatı 167 milyon dolar olan bir filmde böyle basit ve sıkıcı hatalar olmaması gerekiyordu. 9 numara Avatar The Last Airbender. Dizisi bir efsaneydi. Hala akıllarda ve tekrar izlenen dizilerden birisi oldu. Fakat filmi o kadar kötüydü ki hatırlamak istemediğimiz filmlerden birisidir. Filmdeki her sahneyi sanki çok özen göstermemiş gibi çekmeleri de tam bir fiyaskoydu. Savaş sahneleri ise yeterince düşünülmemiş ve basit kalmış. Hikayesine odaklanıp karakterlerin amacını daha iyi anlatabilselerdi, film çok daha güzel olurdu. Vasat film izlemek yerine daha iyi bir film izleyebilirdik. 8 numara Wonder Woman 1984. Wonder Woman'ın ilk filmi gayet iyiydi. Orijin hikayeye odaklanılması ve her karakteri de iyi analiz edip anlatması güzeldi. İkinci filmde ise orijin hikayeden uzaklaşıp karakterleri de tam olarak anlatamadığından, kendini tekrar edişinden ve mantıksız saçmalıklarından ötürü karşımızda hayal kırıklığı yaratan bir film var. Filmde bir sürü Amerikan reklamı var ve o kadar çok kendini övüyor ki film belli bir noktadan sonra çok rahatsız edici hale geliyor. İlk filmdeki gibi sade ve orijin hikayeye bağlı kalsalardı çok daha iyi bir film izletebilirlerdi. Bütçesi 200 milyon dolar olan bir filmin mantıksız ve saçma bir şekilde anlatılmaması gerekiyordu. 7 numara Green Lantern. İlk duyurulduğu zaman her çizgi roman sever gibi ben de heyecanlandım. Çünkü çizgi romanını okuduğum ve çizgi filmlerini seyrettiğim film artık sinemaya gelmişti. Green Lantern evreni çok büyük bir evren olmasının yanında hikayesi de önemlidir. Bu evrenden çıkardıkları senaryo ise ezik oğlanın elinden kızı kapan yakışıklı çocuk hikayesini çıkardılar. Film tam bir hayal kırıklığıydı. Oyuncu seçimleri gayet iyiydi. Özellikle Ryan Reynolds süper kahraman oynatmak için en doğru seçim. Fakat hikaye çok sınırlıydı ve kötüydü. Guy Gardner karakteri tamamen sahneden dışlanmış, çizgi romanın tamamen dışına çıkılmıştı. Bütçesi 200 milyon dolar olan bir süper kahraman filmi var karşımızda. Ama hatırlamak istemediğimiz filmlerden oldu. 6 numara Transformers Kayıp Çağ. İlk 3 filmi fena değildi. Beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Ama 4. film ve sonrası çok kötüydü. Son derece basit ve çocukça yazılmış bir senaryo, abartılı mizah
kendini tekrar eden sahneleriyle film çok sıkıcı hale gelmişti. Filmi oyuncak satmak uğruna sakız gibi uzattılar. Bu kadar uzatmak yerine iyi bir yerde bırakabilirlerdi. Bütçesi 210 milyon dolar ve hasılatı 1 milyar dolar olan bir film böyle sıkıcı olmamalıydı. 5 numara Suicide Squad. Film ilk duyurulduğunda gerçekten heyecanlandırdı ve anti kahramanları bir araya getirme fikri iyiydi. Fakat iş icraata geldiğinde çok kötü bir film ortaya çıktı. Gelin bu filmi adım adım inceleyelim. Filmin ismini gerçek kötüler olarak Türkçe'ye çevirenlerin nasıl böyle hata yaptıklarına şaşırıyorum. Ve aklıma şu soru geliyor. Çevirmen Bey, ne yapıyorsunuz? En azından intihar ekibi olarak çevirseydiniz çok daha güzel olurdu. Gelelim senaryoya. İnsanlık dışı bir varlık ortaya çıkmış ve ona da sadece cadı yaklaşabiliyormuş. Cadıyı bu varlığı durdursun diye peşinden göndereceklermiş. Senaryoyu yazan arkadaşa şunu sormak istiyorum. Dön tarihe bir bak. Hangi cadı iyi ki bu cadı iyi olsun? Beklenildiği gibi cadı kaçıyor ve ekibimiz de cadıyı durdurmak için toplanıyor. Gelelim ekibe. Amaçlarını ve kim olduklarını çok iyi anlatamadıklarından film aşırı derecede sıkıcı hale gelmiş. Son olarak gelelim Joker'e. Çok kötü bir Joker karakterizasyonu ile karşılaştık. Bir Heath Ledger'ın Joker'ine bakıyorum, bir de Joaquin Phoenix'in Joker'ine bakıyorum. Bir de Jared Leto'nun Joker'ine bakıyorum ve diyorum ki bu nedir ya? Filmin bütçesi 175 milyon dolar, filmin hasılatı 745 milyon dolar olan bir filmde böyle kötü ve sıkıcı olmamalıydı. Dört numara Justice League. DC'nin çizgi romanlarını okuduğumuz ve çizgi filmlerini izlediğimiz Justice League artık sinemaya gelmişti. Ve herkes gibi bir heyecanla ben de gitmiştim izlemeye. Ama gerçekten film kötüydü. Çünkü o kadar çok mantık hatası, kendini tekrar eden sahneler vardı ki film çok sıkıcıydı. Gelelim ekibimize. Karakterleri iyi tanıtamadıklarından ve amaçlarını anlatamadıklarından film gereksiz uzamış ve izleyenin de bu nasıl bir film diye sorgulatmış. Senaryo ise tam bir hayal kırıklığı. Dünyayı kurtarmamız lazım ve bunun için de Superman'e ihtiyacımız var diye düşünmüşler ama bunu iyi şekilde yansıtamamışlar. Bütçesi 300 milyon dolar olan bir film sıkıcı ve mantık hataları ile dolu olmamalıydı. 3 numara Thor: The Dark World. Bir film düşünün ki filmde Anthony Hopkins oynuyor. Fakat film kötü. Marvel hayal etmesi zor olanı başarmış. Filmde Odin'in babası Bor'un kara elfleriyle savaştığını görüyoruz ve gerçeklik taşını ele geçirip kendisinin bile bulamaması için gizlenmesini emrediyor ki buraya kadar sorun yok. Thor'un dedesinin emriyle saklanan gerçeklik taşını bir bilim insanı nasıl bulabiliyor? Taşı bulan da şans eseri Thor'un sevgilisi Jane Foster. Böyle bir durum nasıl olabiliyor diye sorguluyor insan. Allah'ın hikmeti işte. Filmde gereksiz sahneler çok var ve komedi olsun diye film gereğinden fazla uzatılmış. İkinci film ilk filmle gölge düşürmüş ve filmin amacını çok iyi anlatamadılar.
Bütçesi 170 milyon dolar, hasılatı 644 milyon dolar olan bir film böyle basit olmaması gerekiyordu. 2 numara Batman vs Superman Dawn of the Justice. Warner Bros'un Marvel'ı yakalama çabası ile yaptığı film gerçekten çok kötüydü. Marvel ne yapmıştı? İlk başta süper kahramanlara solo filmler çekerek onları tanıtmıştı ve sonra hepsini bir filmde toplamıştı. Warner Bros ise kahramanları tanıtmayıp hepsini daha ilk filmden toplayıp bariz bir hata yaptı. Filmin senaryosu yazılması için Chris Terrio'ya 11 gün süre verilmiş ve bu yüzden film çorba gibi olmuş. Warner Bros. Marvel'dan geri kalmamak için filmin vizyon tarihini ilk önce 4 ay geri çekmiş ama Marvel ile vizyon tarihleri kesişmesin diye de 2 ay daha filmi geriye çekmiş. Warner Bros. Gibi bir şirketin nasıl böyle hata yaptığını şaşırmamak elde değil. Bütçesi 250 milyon dolar, hasılatı 873 milyon dolar olan bir filmde bu tarz hatalar zinciri olmaması gerekiyordu. 1 numara The Amazing Spider-Man. Sam Raimi'nin başlattığı Spider-Man üçlemesinin ilk iki filmi beklentiyi fazlasıyla karşılamış. Üçüncü film beklentilerin uzağında kalsa da Tobey Maguire'ın performansı ile çocukluğumuzun kahramanına bir kez daha hayran kalmıştık. Fakat Andrew Garfield'ın Spider-Man'i o kadar sıkıcıydı ve kafalarda soru işareti bıraktı ki film aklımızdan çıkarmak istediğimiz bir olaya dönüştü. Büyük güçlerin büyük sorumlulukları beraberinde getirmesi ilkesine dayanan Peter Parker'dan motivasyonu sağlamak için kaykay kullanan Peter Parker'a insana nereden nereye diye sorgulatıyor bu film. Senaryosu ise gerçekten çok kötü ve fazla düşünülmediği, üzerine kafa yorulmadığı çok belli. Bütçesi 230 milyon dolar, hasılatı 757 milyon dolar olan bir süper kahraman filminde böyle hatalar olmamalıydı. Hele ki bu Spider-Man's. Listeye katılıyor musunuz? Bu tarz içerikler istiyorsanız İzlemeliyse kanalına like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.